sürece. O zaman Allah görev vermiş. Ey Dabbetül Arz, çık, anlat. Evet. Ben onların canını almadan de ki ayetlerimize ikna olmuyorsunuz. Evet. İnanmak için Allah'a ikna olmanız lazım. Yakin. Yani ben burada bir Dabbetül Arz görevi gibi davranıyorum. Size diyorum ki başınıza gelmiş bir işim ben. Her türlü bir işim ben. Nasıl akıl, fikir, ilim, bilim, mana, alem, yorum, felsefe, filozofi hepsi bende. Evet. Bakın başına bir şey geldi. Böyle bir adam gelmedi. İlk defa geliyor. Evet. Ama Allah'ın bir şartı var. Benim meramımı anlamak için bu adama yakin olun. Evet. Bu da Allah'ın şartlarından biri. Evet. Evet, Öyle. Allah muciptir, yani icabet eder. Allah, bir kere Allah diyorum bakın. Burada kaç kişiyiz? Şu kadar kişiyiz. Bir fazlamız var Allah. Evet. Ben ona sesleniyorum. Allah diyorum. Evet. Söyle ya kulum, söyle ya kulum, söyle ya kulum, söyle ya kulum, söyle ya kulum. Ne kadar güzel. Bekliyor. Evrenin sırlarının kapısını açtığımda daha çok şok olacaksınız. Benim programlarımın bir özelliği de 2 defa izleyin. Sonra düşünün, şurayı kaçırmış olabilir mi? 3. de izleyin. Bakınız. Bir daha söylüyorum. İnanılmaz sırları şu kelimelerin içine sakladım. Satır araları. Satır aralarını bulacaksınız. Zaten bende cevapsız soru yok. Hepsinin cevabı hazır. Hepsinin cevabı hazır. Onlarda sonra? mesaj var. Diyor ki sırlar döküldüğü zaman ortaya. Evet. İşte döktük. Evet, Şimdi sırlar. İkna olman için, ikna, İkan. yakin olmanız için uğraşıyorum. Evet, Meram döküyorum evet, da, meram evet. anlatıyorum. Yani Evet. ki aman ikna olun. Ayetleri size tıpkı o şey gibi, Dabbetül Arz gibi ikna olacak şekilde dayatıyorum. Hani hoş kalın, hoşça kalın, dost kalın, hanif kalın. Gizlenenlerin ortaya döküldüğü gün. İşte bugün o gün. Sevgili candaşlar, gizlenenleri ortaya döküyorum. Nerede duydunuz bunu? Diyanet'in hangi başkanından? Nereden duydunuz bunları? İlk defa buradan duyuyorsunuz. Farkında mısınız? Başka nereden duydunuz? Hiçbir yerden. Bir daha okur musun? Gizlenenlerin ortaya döküldüğü gün, o gün insan için ne bir güç ne de bir yardımcı vardır. İşte zaman yolculuğunun tarihçesi veya da tarihçesi anlatılıyor. Devam edelim. Evet. Dönüş sahibi olan, yağmur yağdıran göğe yemin ederim ki, nebat ile yarılan yere, şüphesiz Kur'an hak ile batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Sayın doktorlar, yok böyle bir şey falan demeyin. Bakın bir zaman yolcusunun kaburga ve omurgadan doğduğunu, rahimden doğmadığını, uterüste bilmem neyle alakası olmadığını görüyorsunuz. Evet. Sakın bu Kur'an şaka mı demeyin. O asla bir şaka değildir. Değildir. Onun ne olduğunu zaman içinde anlayacaksınız diyor. Bak burada dış gebelik geldi. Evet. Gördün mü? Evet, evet, dış gebelik şu anda ekrana Evet. geldi. Bakın dış gebeliği görüyor musunuz? Aynen. Kaburgaya annesinin kaburgasına yerleşmiş durumda. Evet. Evet. İşte bir tane daha. Anne rahminin dışında karaciğerden doğdu. Evet. Böyle bir Dış şey gebelik. mümkün mü? Evet. Evet mümkün. Mümkün. Sema ve Tarık diyor. Evet. Andolsun bir tek semaya, göğe ve Tarık'a. Tarık'a. Tarık nedir? Onu anlatacağım size. Sanskritçe'de gelen 2 harfler vardır. Bunlar Arapçada 3 olabilir. Mesela Arapçada kitap nedir? K-T-B. T ve B harfleri var değil mi sonunda? Kitap yazılı hitaptır. Peki H-T-B nedir? Hitap. Hitap etmek. Hitap nedir? Bakın gene T ile B harfleri aynı. Fakat H harfi değişik. Hitap. Evet. H harfi değişik. Hitap.
Tab nedir? Şimdi Sanskritçe köküne iniyorum. Tab nedir? Tab. Tab da bir şeyi tape etmek. Matbaa nedir? Matbaanın kökü bakın tab. Matbua, matbaa. Tab etmekten geliyor. Tab etmekten, basmaktan geliyor. Farkında mısın? Bu Sanskritçenin güzelliği. Bir taraftan Arapçaya, bir taraftan İbranice'ye ve diğer dillere geliyor. Yani mesela Türkçe'de bile çok Sanskritçe kelime var kök olarak. Demek ki bu kitap ve hitabı anlatırken iki harfin durduğunu söyledim. Şimdi Tarık ve Tarik'e gelelim. Tarik nedir? Bildin mi? Tarik, T ve R harfleri var ortak. Tarih, T ve R harfleri var ortak. Evet. Ama sonlarındaki K ve birinde H harfinin değişik olması şunu gösteriyor. Nasıl ki hitapla kitap bir organik ilişki içindeyse, göbekten bağlıysa, bu da öyle. Tarik ve tarih aynı şeydir. Zaman içinde bir aletle geriye gitme ilmi. Tarik. Diyor ki, andolsun bir tek semaya. Bakın her yerde dünya, gök 7 semavattır, 7 tanedir, 7 katmandır. Ama burada bir tane diyor. Mesela burç seması, o da bir tane. Ve sema ve buruç diyor mesela. O da bir tane. Bazı ayetlerde zaman yolculuğuna yol veren ayetlerde sema bir tane diye addedilir. Evet. Bir tane diye verilir. Diyor ki Tarik nedir bildin mi diyor. Tabii klasik Kur'an'a bakarsak yani meallerine o karanlığı delen bir yıldızdır. Yani Necmi Sakip'tir diyor. Karanlığı delen bir yıldızdır diyor. Şimdi bu karanlığı delen yıldızı Allah neden bu kadar böyle basitçe anlatsın ki? Bence 7-14 anlamlarından biri. O zaman isteyelim biz. Türkçesi isteyelim. Arapçayı zaten biliyoruz. Türkçesini isteyelim. Tarık suresinin. Evet. O gelsin. Tarık suresi. Evet. Çünkü Yıldırım hızıyla Arkadaşlar ben büyüyünce rejisör olacağım. Rejisör olma. Evet. Rejisör. Tarık suresini gönderebilirseniz ben de burada seslendireyim sureyi. Aynı zamanda Tarık suresinden başka hemen ardından şunu da sormak istiyorum. Tarık suresini açıkladıktan sonra Kur'an'da 7 uyurlardan bahsedilir. İşte 7 uyurlar hatta filmleri çekildi. İşte bir ama onu bundan sonraki ilk programda yapsak öyle yapalım. O öyle da uzun yapalım bir konu tabii. çünkü. 7 uyurlar çok büyük mevzu. Tamam. Ama ben sanki daha evvel anlattım gibime geliyor. 7 uyurlar anlatmadım ben. 7 uyurlar mağaralarda. Mağara konusu. Ashab-ı Kehf'i anlattım. Evet, Ashab-ı Kehf anlatıldı. Ama unuttum ne kadar anlattım. Evet, oradan hani zaman yolculuğuyla ilgili kısımları çıkartmamız açısından söylemek istedim. Bu arada Tarık suresi geldi. Zaten lafa tuttum ki gelsin. Göğe ve Tarık'a andolsun. Evet, şimdi bakın bir daha söylüyorum. Gök dediği bir tane. Halbuki hep semavat diyor. Arz diyor bir tane, semavat 7 tane. Hep bunu söyler. Ama burada bir tane gökten bahsediyor. Bir tek gök. Bunu not aldım. İkincisi Tarik. Tarik nedir? Tarık ya da Türkçesi hani öyle okunuyor. Tarik şudur. Tarihte yolculuk eden bir araç. Tarihte yolculuk eden bir araca tarik denir. Ama tarihte geziyoruz. Güzergah neresi? Rota neresi? Rota tarih. Tarih tarihte gezer. Yani Tarık tarihi kat eder. Evet. İkinci ayet Tarık'ın ne olduğunu ne bileceksin? Evet, Tarık'ın ve ma edrekeme Evet. o şekilde mi Evet, soruyor? tamam. İdrak anlamında. İdrak anlamında soruyor. Tarık'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin? İdrak edemeyeceksin ki diyor. Neden? O dönem geldiğinde henüz Tarık denen alet yok. Bir teknoloji sonucu oluşacak o. İlerleyecek teknoloji
insanlar biliyorsunuz yani ateşi bulduktan sonra tekerleği bulmaları bile hani öyle derler 2 milyar yıl geçti derler. Evet. Onun gibi bir şey bu da. Evet. Evet. O ışığıyla karanlığı delen bir yıldızdır. Evet. Şimdi bu nasıl bir şey? Ya da biz şöyle bir de hepsini okuyup sonra mı dönelim? Tamam, Daha hepsini güzel o olur zaman o. okuyayım. Daha güzel olur. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Bir gözetleyen. Hayır, korucu değil de gözetleyen. Evet. Hı. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Evet. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bitti mi? Evet. Tarık suresi. Sıkı durun, ben geliyorum. Andolsun o göğe. Şimdi tarihte yolculuk yapıldığı zaman, tarih içinde yolculuk yapıldığı zaman 7 tane gök 7 katmandır ya böyle 7 renk gibi. Evet. Bütün gökler basılıyor, bir tane gök oluyor. Peki bunu nereden biliyorum? Mahşer uzatılacak, bütün gökler basılıp üzerimize güneşle beraber uzatılacak. Tek bir gök olacak. Her şey tek gök. Tek bir yer, tek bir gök olacak. Sadece tek bir yer ve tek bir gök olacak. Demek ki bize ipucu olan gökten bahsetmesi matematik bir uzay, öklit bir uzay. Şu şuna paraleldir misali. Buradan bir dikme çıkar misali. Demek ki mahşer anlatılmış burada. Peki mahşere nasıl gidilir? Ben söyleyeyim. Bir araç, bir zaman aracı, zamanı kat eden bir araç, ışık hızını yakaladığı anda bütün gökler yok olur, tek bir gök olur ve siz konacağınız yerin adı mahşerdir. Evet. Mahşerdir, meydandır, tek meydandır. Hani dünya yuvarlaktı? Hayır, dünya da uzatıldı. Hani güneş, ay yuvarlaktı? Hiçbiri değil. Her şey uzatılıyor bu şekilde. Demek ki buradaki gök olayı andolsun göğe ve Tarık'a. Tarık nedir bildin mi diyor değil mi orada? Evet. Ve ma edrake Tarık onu söylüyor. Ha. Şimdi Tarık'ın ne olduğunu bilmek için Nur 35. ayeti gidelim. Evet. Nur 35. Evet, ayeti Tesla'nın alabiliriz. ayeti bu. Tesla'nın ayeti. Hı hı. Nikola Tesla'nın. Nikolay Tesla'nın. Tesla'dan çıktık. Bak Tesla'ya Tesla'ya geldik. Nur 35. Tekrar Nur 35'te Evet, karşımıza Allah çıkıyor. göklerin ve yerin nurudur diye Evet. başlıyor. Nur derken nur biliyorsunuz beyaz ışık demek aynı zamanda Kur'an Arapçasında. Beyaz ışık. Yani şeytan yaratıldı alev ateş değil, nar değil, kırmızı değil, beyaz ışık. Allah göklerin ve yeryüzünün aydınlığıdır. Onun aydınlığı içinde ışık bulunan kandil yuvası gibidir. Bakın şimdi kandil yuvası dedi orada. Gene bir karanlığı delen yıldızın bir tanımını yaptı. Sanki Edison'un lambasını anlatıyor değil mi? Sanki bir cam var, camın içine bak şimdi neler gelecek. Sanki. Evet. O kandil bir fanus içindedir. Fanus dediği işte ampul. Hı hı. O fanus inciden bir yıldız gibidir. Yani ortasına göbeğinde bir şey yanar onun. O ışık verir ince. He? Doğuya da batıya da ait olmayan mübarek bir ağacın yağından yakılır. Şimdi buraya kadar güzeldi. Her şey güzeldi buraya kadar. Burada diyor ki 2 tane kutup lazım buna diyor. Öyle elektrik 2 kutupludur. Artı ve eksi gelir değil mi? Birden biri kopsa elektriğiniz yanmaz. Buraya kadar da tamam. Devam edelim. Onun yağı neredeyse kendisine ateş. Yok bir önceki ayet. Tabii. Doğuya da batıya da Yani ait olmayan toprak ve faz onun adı. Toprak ve faz. Evet. mübarek bir ağacın yağından yakılır. Onun yağı neredeyse Kendisine değmesen bile neredeyse tutuşacaktır. evet, Kendinden bile tutuşacaktır. ışık verir. Aydınlık üzerine aydınlıktır. Allah dileyen kimseyi aydınlığına iletir. Allah insanlara örnekler verir. Allah her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilendir. Evet, şimdi gelelim tekrar Doğu ve Batı'ya gelelim. Evet. Orayı okuyun. Tekrar gidiyoruz.
O fanus inciden bir yıldız gibidir. Doğu batı. Doğuya da batıya da ait olmayan mübarek bir ağacın yağından yakılır. Şimdi orada bu ağaç zeytin diyor değil mi? Zeytun. Zeytun diye. Zeytinyağı. Yani zeytinyağından bahsediyor değil mi? Evet. Aynı zamanda zeytin bereket anlamında gelen zayit artı kelimesidir. Arapça nakıs eksi, zayit artıdır. Zayit aynı zamanda zeytinin ana kelimesidir. Oradan türetilmiştir. Artıyı gördünüz mü orada? Gördünüz. Şimdi Tesla'ya geliyoruz. Edison bitti. Lamba bitti. Şimdi Tesla'ya geliyoruz. Sanki diyor onun yağı, o zahidin yağı, yağ demeyelim ona, plazma deniyor. İki tane floresanı şöyle koyduğunuz zaman onun içine bir şey akar. Şimdi bu Tesla'nın bulduğu alet. Evet. Tesla'nın bulduğu Floresan. lamba bu. Evet, floresan lamba. Onun içinden bir şey akar. Hani soğuk dediğim, tutar dediğim, nur üzerine nurdur diyor. Evet. Diğeri sarı ışık, gün ışığı verirken bu öyle değildir. Bu başka bir ışık verir. Bakın Tesla'yı gördünüz mü burada? Tesla bunu buldu zaten. Flor ışımayı. Flor ışıma, floresan falan filan da denen floresans denen olay. Evet. Evet. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Doğuya ve batıya ait olmayan mübarek bir ağacın yağından yakılır. Yani mübarek ağaç zeytin. Zeytin zayit artı demek. Eksi yani artı ve eksi uç. Kuzey ve güney ucu. Veya doğu ve batı ucu. Bunların hepsi elektrik ucudur. Evet. Onun yağı neredeyse kendisine ateş dokunmasa bile ışık verir. İşte floresan lambayı biliyorsunuz değil mi? Evet. Kendi kendine akan bir şey. Ama dikkat edin, evinizdeki ampullerde hiçbir şey akmaz. Evet. Öyle durur, gözünüze içine batar her şey. Evet. Aydınlık üzerine aydınlıktır. Yani floresan daha büyük aydınlıktır. Edison'un pislik lambasında. Evet, ona göre Bak gene pislik attım. Pislik dedim Edison'a. aydınlık üzerine aydınlıktır. Allah dileyen kimseyi aydınlığına iletir. Allah insanlara örnekler verir. Örnek, bu misalleri Allah demin verdiği misallerinden bahsediyor. Evet. Bunu anladık değil mi? Şimdi gelelim tarihin ne olduğuna. Evet. Şimdi tarih nedir bildiniz mi diyor ya. Evet. Şimdi ikinci bir meal vereceğiz. Bakın baştan okur musun? Allah göklerin ve yerin nurudur. Evet. Nur 35'i mi? Nur tekrar? 35. Evet. Allah göklerin ve yeryüzünün aydınlığıdır. Onun aydınlığı içinde ışık bulunan kandil yuvası gibidir. İşte bu. Burada duralım. Burada duralım. Tarihi anlatıyor şu anda. Şöyle bir şey. Bunu nasıl göstereceğimi bilemiyorum ama o çıkacak sonuç şu. Şöyle yapayım ben. Evet. Resmini çizdiniz yani. Şöyle bir şey. Bunu görebilirler mi? Sen çizer misin ya da? Şöyle biraz daha yakına gösterebilirsek böyle. Gördüler, şu anda ekranda gözüküyor. Evet. Şimdi bunu bakın ben size buradan izah edeceğim. Okumaya devam ediyorsun. Evet. Diyorsun ki işte bir şeyin içine oturtacağız. Evet. O kandil bir fanus içindedir. Bakın burada kandil. Şurası. Evet. Şu bölüm. Şu kapı gibi çizdiğim bölüm. Bu içinde ama göremiyorsunuz. Evet. Evet. O fanus inciden bir yıldız gibidir. Evet. Doğuya da batıya da ait olmayan mübarek bir ağacın yağından yakılır. Hemen yapalım. Bir UFO'nun şurasında bir topuz göreceksiniz. Evet. Bu yüksek işte geldi. İşte Evet, bu. aynen şekil Bakın geldi. candaşlarım, sevgili dostlarım. İşte şu gördüğünüz şekil Nur 35'teki lambalardan çıktı, birdenbire bu oldu. Evet. Bakınız aynı şekil bu. Okursan görecekler hepsini. Bir oku, Evet. kendi kendine Evet, bulacaklardır. o zaman en baştan Evet. okuyarak Evet. gidelim. Allah göklerin ve yeryüzünün aydınlığıdır. Onun aydınlığı içinde ışık bulunan kandil yuvası gibidir. O kandil bir fanus içindedir. Bakın fanusları görüyorsunuz orada. Evet. Hani bakın benim çizdiğim bölüm var ya, evet.
O fanus inciden bir yıldız gibidir. Bunun içinde bir yüksek artı kutup var, eksi kutup var, bir de artı kutup var. Şimdi şu tepede bir topuz gözüküyor mu? Var mı orada? Evet, tepede bir topuz var. Topuz var. O en tepedeki topuz noktasındaki o kadar muazzam bir ışık verir ki o müthiş bir şeydir. Karanlığı delen ışık, işte meşhur ışık. Evet. Orası yüksek manyetik kutuptur. Orası. Manyetik. Devam et. Evet. O fanus inciden bir yıldız gibidir. Doğuya da batıya da ait olmayan mübarek bir ağacın yağından yakılır. Onun yağı neredeyse kendisine ateş dokunmasa bile ışık verir. Aydınlık üzerine aydınlıktır. Allah dileyen kimseyi aydınlığına iletir. Allah insanlara örnek verir. Allah her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilendir. Şimdi gelelim buradaki zeytin işine. Zayit, yüksek kutup işine. Peki bunun yakıtı nedir? Evet. Bunun yakıtı nedir? İşte şimdi geliyor Evet. zeytinin sırrı. Doğuya da batıya da ait olmayan mübarek bir ağacın yağından Evet, yakılır. şimdi bakın bir UFO hiçbir yakıtı kullanmaz. Allah Allah nasıl bir şey ya demeyin. Kullanmaz. Çünkü o elektromanyetik bir yaratıktır. Bir araçtır. Araçtır. Bu araç elektromanyetik kuvvet alanı, şimdi hatırlayın, çekim, Evet. çekirdek kuvveti, zayıf çekirdek kuvveti ve elektromanyetizma. 4 tanedir bunlar. Evet. Evrendeki 4 kuvvet. Bu alet evrendeki şu elektromanyetizma var ya her yerde. Her yerde. İlla bir mıknatıs şart değil ki bunun ya da bir tane bobin yapayım da o çeksin falan böyle bir şey yok. Evet. Bu şu anda burada olan, her yerde olan elektromanyetizmayı yakıt olarak kullanıyor. Bu bir darbedir, devrimdir. Evet. Elektromanyetizmayı yakıt. Genel Evet. kuvveti kullanıyor. Ana kuvveti kullanıyor. Evet. Buna bir şey koymuyorsunuz. Şu altta yuvarlaklar göreceksiniz. Evet. Onlar kondansatör. O ayrı mevzu. Kondansatörler içindeki donanımın ışığını şunu bunu veriyor. Hani sanki tekerlekmiş gibi, konacakmış gibi orada yuvarlak bir şey var ya evet. onlar. Ya onların bile bir rolü yok. Bu sadece evrendeki 4 kuvvetten elektromanyetizmayı alıyor ve kullanıyor. Evet. Şimdi ben bu ön bilgiyi verdikten sonra bir daha okuyorsun. Hep zahmet oluyor ama okuyacağım. Tamam. Baştan Benden sona çok kadar çektiğinin mı? farkında mısın? Baştan sona Yok, oradan itibaren başta. doğuya da batıya da ait olmayan mübarek bir ağacın yağından yakılır. İşte orada ağaç maaç yok. Açık açık. Evet. Yani o zaman çevirenler birazcık Tabii ki. Şimdi orada ne var biliyor musun? Doğanın kendisinde zaten var olan elektromanyetizma var diyor. Evet. Bu plazmayı kullanıyor diyor. Yağma değil o. Plazma. Evet. Orada zeytin ağacı da yok. Artı kutuptan bahsediyor. Zayit kutuptan bahsediyor. Devam edelim. onun yağı neredeyse kendisine ateş dokunmasa bile ışık verir. Hiçbir enerji, depoya benzin, şu bu hiçbir şey, hiçbir yakıt koymadan elektromanyetizmayı kullanırsınız. Evet. Yani doğanın her yerinde hazır olan, şu anda da hazır. Evet. Keşke bir UFO olsaydı da buradaki şeyi gösterseydik. Tamam mı? O yakıtı buluyor. Evet. Yakıtı o. Bir daha okursan daha iyi anlaşılacak. Tamam. Orayı. Doğuya da batıya da ait olmayan mübarek bir ağacın yağından yakılır. Onun yağı neredeyse kendisine ateş dokunmasa bile ışık verir. Yani hiçbir yakıt yüklemeyin. Gerek yok. O zaten ışıyor. Evet. Yani o zaten elektromanyetik yüksek alanı kullanıyor. Ona bir şey yapılmayacak. Yani nükleer bir tokamak yani reaktör falan konmayacak. Konmaya gerek yok. Hiçbir şey gerek yok. İçerisindeki kuvvetleri, 4 kuvveti kendi içinde kullanarak üretiyor. Evet. 4 kuvvetten birini. Elektromanyetizmayı kullanıyor. Elektromanyetizmayı. Şimdi devam ediyorsun.
Doğuya da batıya da ait olmayan mübarek bir ağacın yağından yakılır. Evet. Onun yağı neredeyse kendisine ateş dokunmasa bile Yani ışık onu verir. anlattık. Devam. Aydınlık üzerine aydınlıktır. Şimdi onu anlatalım. Eğer şuraya şey edebilirsen, Tabii. bir sayfa çevirebilirsek. Şuraya bir sayfa açalım, yeni bir sayfa. Şunu yazacağız önce. Tamam. E eşittir H ve evet, V biraz şey oluyor, Planck sabiti ya o. Okey. Ha, şimdi bir şey sistemin, yani bu gösterdiğimiz şekildeki ya da bizim pilimiz, şunun içindeki pilin enerjisi budur. Evet. Enerji eşittir Planck sabiti ve dalga boyu çarpımı. Evet. Enerji eşittir Planck sabiti ve dalga boyu çarpımı. Evet. Şimdi bu bildiğimiz fotoğrafik hafızanın da tanımıdır. Şimdi şöyle bir şey yazacağız. Enerji eşittir 2 Enerji eşittir 2 Planck sabiti ve dalga boyu. Evet. Burada birincisi fotoğrafik, ikincisi holografik hafıza. Yani ışık her yöne gider, birinci anlatıyorum. Evet. Işık her yöne 360 derece gider. Ama lazer ışını altta. alttaki. Bir tek noktaya gider, vurur. Evet. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Birincisi nur, ikincisi nur üzerine nur. Birinciyle aya gidemezsin, sokak lambası her yeri aydınlatamaz. İkinciyle aydaki hedefi vurursunuz. Evet. Şimdi ayeti okursan son bölümünü, Tamam. bu da matematik kanıtı, fizik kanıtı bu da. Tamam. Onun yağı neredeyse kendisine ateş dokunmasa dahi ışık verir. Aydınlık üstüne aydınlıktır. Allah dileyen kimseyi aydınlığına iletir. Evet, bakar mısın burada aydınlık üstüne aydınlık çıktı mı? Evet. Çıktı. Aydınlık üzerine aydınlık. Evet. Şimdi sevgili dostlar, candaşlar, bunun bir üstün hali daha var. O da şu. E eşittir 4HV. İşte bu her şeyin sırrı ortaya çıktı. Bakınız, eğer bir sistem şu en alttaki satır olunca, yani 4 Planck sabiti olunca, şimdi dünyaya Ay'a bir meteor düşüyor. Ay dünyaya yönelir, onun çekimindedir, değil mi? Evet. Çünkü dünya daha büyük çekime sahiptir, değil mi? Öyledir. Evet. Dünya da güneşe doğru meyleder. Çünkü güneş daha büyük bir çekim içindedir. Fakat alttaki formülde şöyle bir şey yazılı. Bana öyle bir şey yap ki, bir alet yap ki, dünya buna düşsün. Allah Allah. Böyle bir alet mi var? Var tabii. Var. Evet. Böyle bir alet var. Hemen anlatalım. Hani deminki Tarski çelişkisi gibi. Evet. Öyle bir portakal ver ki güneşten büyük de yapabilirim onu gibi. Evet. Bizim deminki şekildeki aletimiz, o meşhur alet, o şekli alabilir, aldık, Evet, tamam, şekli aldık. oldu, aldık. 4 HV sistemiyle çalışıyor. O ne demek? Bakınız bu, ben size söyleyeyim, 6'ya 3 metre, 3 metre boyu, 6 metre eni. Bu bir zaman gezgin aleti, bunun adı. Buna UFO, yani bir tanımlanmayan cisimler falan da deniyor, objeler de deniyor. Onun baş harfleri. Şimdi böyle bir alet var elimizde. Bu alet 3'e 6 metre. Evet. Dünya zaten, dünya 100 milyon bin metre. Evet, Yani 3 metre 40 altı. bin kilometre dünyanın şeyi var. Ne derler? Çevresi var, ekvatoru var. 40 bin kilometre. Öyle değil mi? Evet. Bunu 7'ye bölersinde dünyanın çapı çıkar.
Kim ağır? Bu mu ağır, o mu ağır? Fakat bu ağır. Nasıl Evet, oldu? bu 4 HV bu ağır. ile kendine merkez Bu ağır. Evet, bu Dünya ağır. buna düşmek zorunda. Dünya düşüyor. Tersine bir Evet. durum söz konusu. Peki dünya böyle bir harita düşer mi? İşte onu tartışalım. Şöyle düşer. Dünyada böyle bir alet, diyelim ki benim otomobilim olsun, viraj alırken şöyle bir savrulur değil mi? Evet. İmpuls kanunları vardır, Evet. moment kanunları. Hı, merkez kaç? Evet. Angular moment kanunları falan var. Yani açısal moment. Bunlardan doğru savrulur. Virajda savrulursunuz böyle bu şekilde. Çünkü dünyanın çekiminde, dünyanın ortamındasınız. Yani E eşittir HV içindesiniz şu anda. Ama bana öyle bir şey yap ki bu 4 HV'ye getir bunu. Dünya senin dışında kalıyor. Ama dünyanın içinde, hayır, dünyanın dışındasın. Dünya sana düşemediği için seni dışarıya atıyor. Evet. Seni dışarıya atıyor. Attığı yer gene dünya. Daha açık anlatalım bunu, daha kolay anlatalım. Benim UFO'm, şu UFO, dünyanın dışında kalma katsayılarını söylüyorum. Birinci de E eşittir HV durumunda, Evet. yani Planck sabitine göre konuşuyoruz, öyle bir formül var. Burası, attığın her şey dünyaya geri döner. Mesela roket attım, top attım ya da futbol topu attım, dünyaya geri döner. dönüyor. İkinci de dünyanın yörüngesine oturur. Bu ne demek? Öyle bir yere atarım ki onu 981'in olduğu yere, ivme sayısın. 981 olduğu yere atarım. Gene düşmek ister ama düşemez. Düşmek Yörüngeye ister ama oturur. hiçbir noktadan düşemediği için bir yörüngeye oturuyor. Bakın, düşmek istiyor ama düşemediği için buradan düşün, buradan düşün, buradan düşün derken bir yörüngeye oturuyor. Buna yörüngeye oturmak deniyor. Evet. Şimdi üçüncü noktaya gelelim. Sür vites. E eşittir 4 Planck sabiti dalga boyu. Burada da 11 kurtulma hızıyla duruyor dünya. Yani sonsuza kadar giden bir alet bu. Kurtuldu gidiyor. Hiçbir yere düşmüyor. Geri de dönmüyor, yörüngede de değil. Evet. Ama dünyanın içinde, balık şeyin içinde, akvaryumun içinde. Evet. Ama balık değil. Evet. Peki bunlar nasıl oluyor? Bunun da birçok şeyi açıklıyor. Şimdi UFO'ları gören, yani torunlarını gören, zaman gezmelerini gören pilotlar alarm alıyorlar tabii. Havalanıyorlar. Aleti şöyle anlatalım. Aleti kovalıyorlar. Var mı öyle elimde bir şey yok ama şöyle anlatayım. Aleti kovalıyor. Bu pilot bu aleti kovalıyor. Bu alet bekliyor hiç saf saf. Bu geliyor üstüne geliyor, bu çıt yapıyor. Bunun tekrar bilmem ne yapması, devrip Dönüp de- düşmesi, buraya geldiğinde de bu çıt yapıyor. Evet. Dünyaya bağlı olmadığı için. İmkansız hareketler yapıyor. Yapıyor Yani yer ama çekimine dünyaya meydan bağlı okuyor. değil. Değil, evet. Şimdi pilot dünyaya bağlı. Eşittir birinci HV'de. Evet. Ama Alet dünyaya bağlı değil. tam tersine bir durum. İstediği gibi hareket ediyor. Ve bu alet Böylelikle. bu kadar garip zikzaklar çizdiği halde içindekiler etkilenmezler. Çünkü içindekiler uzayda. Neredeki uzayda? 11 nokta bilmem kaç olan kurtulma hızı olmuş uzayda. Ama uzay aşağıda, onu geçiniz. Onu zaten ayetler anlatıyor. Evet. Şimdi Tarık suresine dönelim. Tarık suresine geri dönüyoruz. Evet. Baştan mı okuyalım Tarık suresini? Tarık suresini tabii baştan okuyalım. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ı anladık zaten. Deminki uçan daire dediğiniz sizin eskiden alet. Evet. Tarık'ı anladık artık. Evet. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? Ama Nur 35'e baktık, bildik. Öğren. Nur 35'e baktık. Tesla'nın bilmem şeyin elektrik ampulü falan derken ampul geldi bize bir UFO yarattı. Evet. O ışığıyla karanlığı delen bir yıldızdır. Burayı hatırladınız mı? Aynı kelimeler anlatıyor. O inciden bilmem nedir falan diyor ya orada. Evet. Orada Evet. o ışığı delen yıldız kısmını göstermişsiniz. Evet, UFO'nun evet. tepesindeki kısımda. Evet. Parlak olan kısım. Evet. Hiç kimse yoktur ki Ha, üzerinde dur, koruyucu oraya gelmeden bulunmasın. hemen Tarık'ı anlatayım sana. Tarık'ın neden kendine şey ettiğini.
Bütün fotonlar bize güneşten çıkar, güneşin ışını getirir, gözümüze gelir. Biz onun aydınlandığını görürüz. Evet. Değil mi? Güneşin aydınlık olduğunu görürüz. Peki fotonları yarıştıralım. Bütün fotonlar saniyede 300 bin kilometre hızla giderler. Biri ötekini geçemez. Mümkün değil. Herkes aynı hızla akıyorsa bekleyemezsin yani bu daha hızlı diyemezsin. Şimdi bütün fotonları koşturalım. Hepsi koşsun. Hepsi son hızla gidiyorlar. Işık hızına vardıkları için, ışık hızına geldiklerinde yandakini göremezler. Şimdi bakın bu elimin yanında bu da var. Evet. Bu da foton, bu da foton. Fakat bunu görebilmem için yanımdaki bunu ya da bunu görmesi için bundan bana ekstra bir ışık gelmesi lazım. Işık zaten burada bitti. Evet. Şimdi bu durumda herkes 300 bin kilometreye gelen herkes, ben dahil, sadece kendimize parlarız. Yanımızı göremiyoruz. Yanımızdaki parıltıyı göremiyoruz. Çünkü ışık hızına ek olarak bir hız daha getiremiyorlar bize. Evet. Gelmiyor, böyle bir hız yok. Evet. O zaman bir daha okursan, andolsun Sema ve Tarık'a, Gökyüzüne ve Tarık'a yemin ederim. Tarık'ın ne olduğunu nereden bileceksin? O karanlığı delen yıldızdır. onu hemen düzeltelim. O kendine parlayan yıldızdır. O kendine parlar. Sadece kendine parlar. Çünkü ötekinden haberi yok. Ölüm de böyle. Şimdi o gökte olmuştu olay. Aşağı geldik. Burası mahşer. Mahşerin altında yatıyoruz. Orada da yanımızdakinden haberimiz yok. Kendi kendimize parlıyoruz. Kendi kendimize parlıyoruz. Belki benim kabrim çok büyük vicdan azaplarından dolayı kötüdür. Daralmış bir bahçe gibidir. Ama ben bunu göremem. İşte ben bunu hissederim. Sen de göremezsin. Sen çok iyi bir insansındır. Allah senin kabrini yeşil bir bahçe yapar. Evet. Çayırlar olan bahçe yapar. O kadar genişler ki buradan Söke'ye bilmem nereye, ne radyoydu Söke'de? Radyo Mix'e Radyo Mix'e kadar gider. Evet. Şimdi bak, bu ikisi de birbirinden haberi yok. Herkes kendine parlıyor. Evet. Ölüler de böyledir. Her ölü bir değildir. Evet. Dünyada yaptığımız hayır hasenatla Allah bize ondan sonraki yaşantımızda o mezarımızı bir cennet bahçesi yapar veya tersini yapar. Daraltır, 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 gökyüzüne çıkıyormuşuz gibi azap görürüz. Allah hep bizi azaptan korusun. Evet. Bir gün öleceğiz. Bunu saklayamam sizden. Lütfen donanımlı olun. Lütfen. Evet. Devam edelim. Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasın. Şimdi herkesin üzerinde mesela burada Allah ve meleklerinden bahsedebiliriz. Allah'ın bizi murakabesi yani denetlemesi, onun altında meleklerin, kiramen katibin dahil bir sürü meleğin bizi denetlemesi, öyle değil mi? Evet. Var. Böyle bir sistem var. Biz Sistem bunun var. dışında bir şeyden konuşuyoruz. Biz bunun dışında bir şeyden konuşuyoruz. Geçmişi gözetleyen bir sistemden diyoruz. Bahsedelim. Önce bunun bir örneğini verelim. Güneşin ışığı bize 8 dakikada gelir. Evet. Ama 1450 yıl uzaktaki bir güneşin, bir yıldızın ışığı bize 1450 yılda gelir. Çünkü bu kadar ışık yılı ötededir. Demek ki biz baktığımızda şu anı görmeyiz onun. Hangi anı görürüz? Peygamberin doğduğu dünyayı görürüz. Peygamber yeni doğmuştur. Evet. 1450 Tabii yıl tabii önceki tabii. halini O görürüz. anda yeni doğmuştur. Ya da 2000 yıl önce Hazreti İsa doğmuştur, öyle diyelim. Evet. Biz o anı, şu anımızı görmeyiz. O anımızı görürüz. Çünkü ışık sabit bir hızla bütün uzayı kat ederek tek bir hızla gelir. Gelirken de çok zaman kaybeder. Uzaklığın mesafesine göre zamanlar kaybeder. Evet. Bu durumda bizim gördüğümüz yıldızda şu an yaşanmıyor. Evet. Güneş de sönseydi 8 dakika sonra Öğrenecektik. söndüğünü görecektik. Öğrenemeyecektik. Evet. Çünkü ışığı bize gelmeye devam ediyor. Biz evrenle, ışıkla haberleşiyoruz. Evreni ışıkla tanıyoruz. Işık gelirse
olur, görürüz. Gelmezse Işık gelmezse göremem. karanlık, meçhul. Evet. Meçhul cahilden geliyor. Cehele, mechul. cehalet. Cahilde kalıyor. Yani Evet. bize şey olmuyor. Meçhulde kalıyor. Şimdi demek ki ışıkla haberleştiğimiz için buradaki ayette bize şu anlatılıyor. Ayeti okuyoruz şimdi. Bizi gözetleyenden bahsediyor. Bizi gözetleyen ne var? Biz nasıl ki 1400 ışık yılı ötedeki insanı gözetleyebiliyorsak, sistemde bütün genelleme yaptığımızda sistemde daima gelecek, geçmişi gözetleyebiliyor. Gelecek, Geçmişi evet, gözetleyebiliyor. o özeldi. Bu yani özel relativite gibi. Bu da genel relativite gibi. Gelecektekiler geçmişi gözetleyebiliyorlar. Evet. Peki sen niye geleceği şey demiyorsun, gözetleyemiyorsun? Gözetleyemezsin. Sebebini söyleyeyim mi? Yarın ne yaptın? Bu manasız bir soru. Yarın ne yaptın? Yarın yoktu gibi bir şey. evet. Yarın da bir şey yok. Ama dün ne yaptınız? Cevabını veriyorsun. Evet. Dün şunu yaptım diyorsun. Sen geleceği bilemiyorsun. Evet. Ama gelecekteki torunların Geçmişi seni zaten tarih olarak yazıyor. Tarihte neler olmuş bakayım bugün diye. Evet. Zaten seni murakabe ediyor. Yani Evet, gözetliyor seni. gözetliyor bir şekilde, Evet, seni evet. sürekli şey diyor, gözetliyor. evet. O halde hiçbir nefis olmasa, kişilik, kimlik, benlik demek nefis. Hiçbir benlik, kişilik olmasın ki üzerinde bir gözetleyen olmasın. Hadi çok cahil olalım. Melekler bizi gözetliyor şu anda. 2 melek dediklerimi de yazıyor, beni de gözetliyor. Evet. Beni de denetliyor. Kiramen Hani katibin. buradan kurtarmak için olayı anlattım. Devam ediyoruz. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Evet, insan bakalım neden yaratılmış. O, Atılan bir sudan yaratıldı. evet. O su sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar. Şimdi arkadaşlar, candaşlarım, tıp insanları böyle bir şey kabul eder misiniz? Etmezsiniz. Değil mi? Yani kadının, erkeğin şu bel kemiğinden şuradan çıkıyor, kadının da göğsünden çıkıyor. Böyle bir şey var mı? Burada mı yumurtluyor kadınlar? Erkeklerin spermleri burada mıdır? Orada öyle bir şey anlatıyor. Hayır. Kaburga ve omurga anlatılıyordu. Sırt ve göğüs İşte kemiği. kaburga aynı ve omurga deniyor kafesi. ona. Aynen, kaburga omurga. Peki burada bir tuhaflık yok mu? Evet. Yani, Allah evet. hata yapmayacağına göre biz kendimizi suçlayalım. Devam edelim. İşte Allah başlangıçta bu şekilde yarattığı insanı tekrar yaratmaya da kadirdir. Şimdi iş çıktı devam eden ayetlerde. Bakınız, bir zaman yolcusu. Hani vardı ya bir şekil, atalarından gidiyordu. Hani mavi bir yol vardı. Adem Havva'ya kadar. Onlardan birinde anasının rahmine düşüyor. Evet. Kendi anasının, anası dediğim Anneannesi, atası. 140 yıl önceki diyelim veya da işte neyse 280 yıl önceki 14'ün katları. Atasından. O atasından, kadınlardan birinin şeyine düşüyor. Rahmine düşüyor. Hayır, rahminde belki bebek var. Kadın belki hamile. Her şey olası. Rahmine düşmüyor o zaman. Dış gebeliğe düşüyor. Göğüs kafesi göğüs Evet. kafesi. Yani rahimde değil, Evet. dış gebelikte. Evet, dış gebelik. Zaman gezmenleri dış gebelikte doğar. Çoğunlukla da öyle yarılarak alınırlar. Evet. Evet. Böyle doğumlar internette okumuştum ve birçok haberler var bu. Dış gebelikle ilgili. Zaten bunu bilmeyen kadın yok. Evet. Herhangi bir dış kadına gebelikle sor. alakalı. Der ki bu çocuk dış gebelikte doğdu. Evet. Derler yani. Evet. Şimdi bir daha dönüp okuyalım orayı. Bu insan dönüp neden yaratıldığına bir baksın. Şimdi tamam biz biliyoruz. Over yumurtayla bir spermin zigot biçiminde buluşmasından yaratıldığımızı biliyoruz. Evet. Ama öyle değil. Evet. O su Başka bir şey sırt anlatıyor. ve Diyor göğüs ki kafesi arasından. kaburga ve omurgadan çıkan bir şeyden donanımdan, yaratıldı. biyolojiden yaratılır diyor. Şimdi devam et. İşte Allah başlangıçta bu şekilde yarattığı insanı tekrar yaratmaya da kadirdir. Şimdi Allah bir zaman yolcusunu yarattı mı gelecekte? Evet. Geçmişte de ne yapıyor?
kaburga omurga doğumundan bir daha yaratıyorum. Bir daha okuyalım ayeti. Evet, şimdi şey yaptı. Evet. İnsan neden yaratıldığına bir baksın, atılan bir sudan yaratıldı. O su sırt ve göğüs kafesi arasından çıkar. İşte Allah başlangıçta bu şekilde yarattığı insanı tekrar yaratmaya da kadirdir. Yani ana rahmine gönderip Evet. ata rahmine. Atarak. Ata rahmine gönderip yaratmaya muktedirdir. Devam edelim. Aynen. Gizlenenlerin ortaya döküldüğü gün. İşte bugün o gün. Sevgili candaşlar, gizlenenleri ortaya döküyorum. Nerede duydunuz bunu? Diyanet'in hangi başkanından? Nereden duydunuz bunları? İlk defa buradan duyuyorsunuz. Farkında mısınız? Başka nereden duydunuz? Hiçbir yerden. Bir daha okur musun? Gizlenenlerin ortaya döküldüğü gün, o gün insan için ne bir güç ne de bir yardımcı vardır. İşte zaman yolculuğunun tarihçesi veya da tarihçesi anlatılıyor. Devam edelim. Evet, dönüş sahibi olan, yağmur yağdıran göğe yemin ederim ki, nebat ile yarılan yere, şüphesiz Kur'an hak ile batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Sayın doktorlar, yok böyle bir şey falan demeyin. Bakın bir zaman yolcusunun kaburga ve omurgadan doğduğunu, rahimden doğmadığını, uterüste bilmem neyle alakası olmadığını görüyorsunuz. Evet. Sakın bu Kur'an şaka mı demeyin. O asla bir şaka değildir. Değildir. Onun ne olduğunu zaman içinde anlayacaksınız diyor. Bak burada dış gebelik geldi. Evet. Gördün mü? Evet, evet, dış gebelik şu anda ekrana Evet. geldi. Bakın dış gebeliği görüyor musunuz? Aynen. Kaburgaya annesinin kaburgasına yerleşmiş durumda. Evet. Evet. İşte bir tane daha. Anne rahminin dışında karaciğerden doğdu. Evet. Böyle bir Dış şey gebelik. mümkün mü? Evet. Evet mümkün. Mümkün. Eğer anne hamileyse zaman yolcusu şeyden doğabiliyor. Dış gebelikten. Dış gebelikten Anne doğdu. hamileyse kendine bir kardeş ediniyor. Evet. 300 yıl büyük bir ikiz kendisinden. Evet. Bu da enteresan. Kendi torununun torununu falan doğurmuş oluyor. Evet, bu arada 3. saatimiz doldu ama devam edelim. Evet. Başka neyimiz var? Lafı bağlayalım. Ayetleri tamamlayayım mı, bitireyim mi? Bu anlatacağım. Devam edelim. Hı hı. Bu Kur'an şaka değildir diyor. O asla bir şaka değildir. Bakın Kur'an bir şaka değildir. Söyledikleri de şaka değildir. Sevgili dinlerler, izlerler, canlarım, candaşlarım. Burada şaka yapmıyoruz. Allah'ın bildirdiği gibi bir şey anlatıyoruz. Şaka olmayan şeyleri anlatıyoruz. Onlar bir tuzak kurarlar. Bu da zaman yolcularının birbirine kapışmasını anlatıyor. Siyonistlerle anti-siyonistlerin birbirine tuzak kurması. Ben de bir tuzak kurarım. Allah'ın tarafındakiler de bunun karşılığında bir tuzak kurarlar. Onun için kafirlere bir mühlet ver. Onlara bir süre ver. Nasıl süre verilir? Önce onlar geldiler. Tarihi değiştirmeye, yumurtavuğu değiştirmeye, yumurtavuğu değiştirmeye. Önce onlar geldi. Bakın önce onlar gelince ikinci grup arkadan gecikmeli geldi. Onlar canların istediği neydi mesela? Bu bardağı alıp kırmak değil mi? Evet. Onlar bardağı kırarken öbürleri tutmaya çalıştılar. Hı hı. Ama bakın önce bunlar kırıyor. Ötekiler kurtarmaya çalışıyor. Evet. Şimdi oraya okursan çıkacak meydana. Onun için kafirlere mühlet ver. Mühlet ver dediği bu süreyi onlara tanı. Sen de geleceksin. Aynı yere indiği zaman bu bardak senin benim mi kavgasını yapacaksın. Evet. Diyor. Ama sen geriden geleceksin diyor ayet. Evet. Sen Arkadaşlar ben şeyi istiyorum. Tarık suresi 1. Evet. Evet geldi. Andolsun o gökyüzüne ve Tarık'a. evet hemen anlatıyorum. Şimdi Tarık denen bir aleti birazdan tekrar izleyeceğiz. O alet çalıştığında dün bir şey anlatmıştık ya böyle silindir yapmıştık, yuvarlamıştık. Bu Evet. gökler 7 tane gök, 7 sayfa var burada zaten. Bu böyle bir şey. Ama açtığınız zaman dümdüz oluyor ya bu. O tek bir gök oluyor. Bakın gökler yok artık. Sadece bir tek gök var. Açtık çünkü. Eğer o alet Tarık denen alet çalışırsa bütün bu kıvrılmış gökyüzünü
bütün gökleri açıp tek bir şey yapıyor. Ve ne kadar yukarıda biliyor musunuz? Mahşer kadar yukarıda. Mahşer, biz mahşere kalktığımızda yeryüzü elindeki kağıt gibi uzatılacak. Uzatıldığında ne bileyim bir basketbolcu zıplasa bile güneşe değecek. Güneş de üzerimize açılmış oluyor. Demek ki bir UFO, o Tarık dediği alet, bir UFO zannettiğiniz gibi çok yukarılara, yükseklere gitmesine gerek yok. Belirli bir hıza ulaştıktan sonra, göğü açtıktan sonra tek başına iki boyutlu hale getirdikten sonra sadece 2 karış yukarı çıksa yeter. Evet. Yani mahşer denen bir düzleme. Düzlemde 2 karış yukarıda olması yeter. Evet. Yani burada öyle bir şey var. Diyor ki andolsun Tarık'a ve göğe ve Tarık'a diyor. Şimdi oradaki gök bir tane ama mesela Buruç suresinde de Tarık bir şey, gök bir tane. Bunun gibi birkaç surede gök birer tane oluyor. Herkes hangi göğü seçerse ona giriyor, onu uzatıyor, düzeltiyor, 2 boyutlu yapıyor kıvırmadan, silindir olmadan. 2 boyutlu yapıyor ve oradaki işlevini görüyor. Evet. Tarık'ın özelliği de eğer Tarık ışıktan yavaş gitseydi şöyle bir dünyada, yuvarlak bir dünyada istediği kadar uzağa giderdi. İstediği kadar. Evet. Fakat ışık hızı son hız. Işık hızına geldiğinde, dayandığında başlıyor evren açılmaya. Gökyüzü açılmaya başlıyor. Böyle. Evet, evet. Açılıyor. Mahşer haline geliyor. Evet, düzleşiyor o zaman. Evet, o zaman yükselmesine gerek yok. Tarık olduğu yerde o alet dönmeye başlıyor. Olduğu yerde dönüyor. Döndüğü anda da orada mesela 300 yıl geçiyor. 300 yıl boyunca dönmüş gibi oluyor. Mağaralardan hani gözleri açtılar ya. Evet. 310 yıl Kehf geçmiş. suresinde. Orada o Tarık denen alet bunları diyor. Bu ayetin Tarık suresinin özelliği bu. Evet. Diyor ki Tarık'ın o indiği zamanki düzelen yerden bahsediyor. Dümdüz olan yerden bahsediyor. O göğe andolsun. Ve Tarık dediğimiz zaman aracına. Evet. Bu Tarık'ın diğer araçlardan farkı şu. Diğer araçlar da ışık hızına gidebilir ama Tarık başka bir şey. Tarık'a bindiğiniz zaman ve geçmişe giderseniz siz, bir daha söylüyorum, küçülüyorsunuz. Yaş olarak. İşte yaşınız kaçsa mesela 25 ise 24, 23, 22, 2 aylık, 2 günlük, 2 saatlik neyse o gidip orada doğuyorsunuz. Yani bir filmin ters oynaması gibi. Tarık'ın özelliği bu. Halbuki diğer uzay gemileri, meşhun denenler büküm değiştirir. Bunlar yani yeri dümdüz uzatmaz. Evet. Göğü değiştirmez. Zülkarneyn'in aracı gibi. Aracı gibi. O araçlar, Zülkarneyn'in aracı gibi araçlar büküm değiştirir. DNA sarmalı var ya böyle hani birbirine sarılıyorlar. Evet. O sarmal bir sarmaldan bir sarmala geçer. Fakat benim anlattığım Tarık, burada bildirilen Tarık öyle değil. Bu Tarık bir yere gitmesi gerekmeyen bir UFO, uçan daire. Çünkü ne kadar hızlanırsa altındaki yer açılıyor. Yuvarlakken, gökyüzü, her yer yuvarlakken düzleşiyor. Düzleşince de gidemiyor. Hani benim aynadan hayalimin çıkamaması gibi. Evet. Aynaya bakıyorum orada varım ama adam dışarı gelemiyor. Adam ben oluyorum. Adam dışarı gelemiyor. Evet. Onun gibi bir şey. Tarık da yeryüzüne mahkum kalıyor. Onun için gök ve Tarık kelimesi var orada. Evet. Biz şimdi özetleyecektik ama anlatmaya başladık yine. Neyse. Ben de devam edeyim dilerseniz ayetlere. Ve Tarık'ı da anlattım. Tarık'ı da anlattım. Evet. Tarık. Şöyle bir kısaca geçelim ayetleri. Andolsun o gökyüzüne ve Tarık'a. Bildin mi Tarık nedir? Tarık'ı da anlattım. Hani böyle bir ters tabak gibi olan. Evet, bildiniz evet, o zaman. Bildik onu. Ayeti bildiniz. Evet. On necmi sakıp karanlığı delen yıldız. Evet, onu da şöyle anlattık. Bütün ışık birimleri, ışığın kendisi, ışık hızla gittiğine göre ışığın kendisi, bütün ışık birimleri son hıza, yani saniyede 300 bin kilometre yaklaşık hıza ulaştıkları zaman hepsi durmuş gibi olur. Herkes aynı hızla gidiyor. Öyle değil mi? Herkes aynı hızla gidiyor. Herkes aynı hızla gidince ne oluyor? Kimse kimseyi geçemeyince bir hizaya geliyorlar, parmak uçlarım gibi hepsi. Bunların birbirini görmesi mümkün değil. Bunlar birbirlerini neden göremezler? Görmeleri için
Ayrıca bir dönmesi lazım. Bunun buraya gelip ben buradayım demesi lazım. Ama ne mahşerde, mezarlarımızda ne de burada anlatılan yerde birbirimizi görmenin imkanı yok. Herkes kendisi kendine parlayan bir foton oluyor. Herkes veya benim kabrim aydınlanmış oluyor. Ama yandaki kabri göremiyorum. Herkes kendini görüyor, Herkes kendine kendini ışıyor. görebiliyor. Demek ki ben şimdi bunu çok yönlü anlatıyorum. Bir manada anlatıyorum, bir tasavvufta, yani felsefede, bir de bilim olarak. Şimdi hızlı geçiştirdiğim için hepsini bir yere topladım. Evet. İsteyen istediğini bir daha izleyerek seçebilir. Tabii aralarından, Tabii, satır aralarından seçebilir. istediğini Evet. Devam ulaşabilirler. edelim. Üzerinde gözetici olmayan kimse yoktur. Evet, o belli zaten. Yani Tarık bizi gözetler, zaman devriyeleri bizi gözetler, bizi gelip tarihi değiştirirler. Ama onu da gözetleyeni var, Allah ve melekleri. Çünkü ışıktan hızlı, sistemde ışık hızında gidenleri denetler. Evet. Işıktan hızlı gitmek ne demek? Anlatayım. Lamba ışıktan hızlı gidiyor. Bir lamba, ışığın kaynağı olan lamba ışıktan hızlı gidiyor. Ama ışık halen geride kalmış. Kendi lambanın ışığı. Demek ki meleklerin nuru ışıktan hızlı gidiyor. Ama nurdan çıkan, nurdan değil o lambadan çıkan ışıklar benden geride kalıyor. Bu yüzden Tarık'ı anlatırken şunu anlatmaya çalışacağız. Işık kaynağı ışıktan hızlı gitse bile ışık bildiğimiz sabit hızıyla gider. Bu bir kural, altın kural. Ama bu takyonların, meleklerin bizi gözetlemediği anlamına gelmez. Şu anda bütün bu söylediklerimi doğrusuyla, eğrisiyle kaydeden şurada 2 melek var. İşte göremeyiz, görmemiz de mümkün değil. Çünkü kaynak ışıktan hızlı gidiyor. Işık hızla gitselerdi benim gibi, değil mi? Yüzü gözü ışıkta. O zaman görebilecek. Valla ben melekten korkarım. Görmek istemem. Ben de acaba kim bunlar? Şaka bir yana böyle biz zaten şakalaşarak Evet. sevdiriyoruz programı bir anlamda. Demek ki bizi gözetleyen de melek var. Evet. Şimdi geldi oraya şekil geldi. Evet. Bakın bizim bölgemiz yaklaştırılması lazım şeklin. Bizim bölgemiz çok dar bir alan, gördünüz mü? Evet, insanların yaşadığı bölge. Evet, maddenin ve tardiyonun olduğu bölgeyi görüyorsunuz. Ama o mavi ve yeşil, o aslında sonsuz giden bir tekerlek orası. Evet. Ebediyen yaşayan, ebediyen dar bir alanda olmayan hayat hakkı olan bir şey. Bizim ömür hakkımız var. Hayat içinden küçük bir dilim yaşıyoruz. Evet. Yani bizim kısa bir hayatımız var, dünya hayatımız var. Burada insanlar derken bu şekil aslında çok kocaman bir tekerlek. Bize düşen de insanlar denen bölgede kıldan ince. Orada ne var? Bir ışık hızı var. Bir de her şeyin donduğu, her şeyin donup durduğu ne deniyor ona? Mutlak soğuk derece var. Evet, 0 Kelvin derecesi. Evet, mutlak soğuk derece var. İnsanlar bunun içine sıkıştırılmış. Evet. Burada yaşıyoruz, bu dünyada yaşıyoruz ama diğer taraf iki taraftan da yani mutlak soğuğun altında da ışık hızının üstünde de aynı evrende o hızlı giden lambaya şahsında melekler. Melekler çok hızlı gidiyorlar. Evet. Ve onlar bizi gözetliyorlar. Bakın şu anda 2 tane meleğimiz bizi gözetliyor ve yazıyor ve çiziyor ve kameraya alıyor bizi. Yarın öbür günde hologramımızı aldığı için mahşerde Defter önümüze defter olarak elimize verilecek onlar. Evet. Şimdi demek ki şunu anlatmış oldum. Melekler de bizi gözetliyor. Peki melekler kim gözetliyor? Allah. Evet. Meleklerden hangisi ben ilahım derse ya Allah'ım derse biz onu öyle bir cehennemle cezalandırırız ki meleklerin cehennemi daha başka. Evet. Yani anlatılması, anlaşılması zor bir şey. Çünkü neden? Sanal bir ateşten bahsediyoruz. Sanal bir ateşten. Bir nuru ne yakar? Nar yakmaz. Enerji yakmaz. Peki bunu ne yakar? İşte nur üzerine nur olan Allah yakar. Evet. Meleğin nurunu, nur üzerine nur olan Allah yakar. Öyle bir ayet var. Meleklerden kim ki ben de bir ilahım derse. Hani rakipsizim. Ben de Tanrı oldum. Çünkü Evet. cin yok karşısında, insan yok, hiçbir şey yok.
Diyor ben ne kadar diyor bak diyor. Güçlüyüm diyor. Her Güçlüyüm şeye diyor, hakimim. ben her şeyi Tanrı bile olurum yapabilirim. diyor. Ha Evet. onu diyemiyorsun. Diyemiyor, Onu cezalandırıyor. dersen senin nurunu, nurun hala nur olan, nur üzerine nur olan 35. ayet Nur suresi. Allah yakıyor seni, cehenneme koyuyor. Allah'ın kendi cehennemine koyuyor. Meleklerin de cehennemi varmış demek ki. Meleklerin cehennemi nur üzerine nur olan Allah'ın nuru yakması biçiminde gene dünyada ilk ve tek olarak anlatmış oldum. Evet. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, Şimdi devam ediyoruz. Tabii. Onun için insan düşünsün neden yaratıldı? Neden yaratıldığını o zaten biliyoruz. Sperm, over yani yumurta, ikisinin aşılanma hali olan zigottan, sonra onun gelişmiş şekli alaktan, şundan bundan yaratıldık, tamam. Bunlar nerede olup bitiyor? Allah'ın iki ismi var, Rahman ve Rahim. Rahimde olup bitiyor bunlar. Evet. Rahimde oluyor. Yani bildiğimiz yerde, kadın rahminin içinde, döl yatağında olan bir şey bu. Kaptanım burada benim aklıma bir soru geldi. Allah'ın yani kadının rahmiyle rahim arasında Aynı şey. bir bağlantı. Tabii. Allah'ın bir nötr Allah, bir erkek Rahman, bir de Rahim kadın ismi var. Evet. Yani Bismillahirrahmanirrahim derken bir üçgen kuruyoruz. Evet. Bu Allah'ın dişi ve erkek olduğunu göstermez. Yalnız kelime kökü merhamet olduğu için Allah'ın bize baba gibi Rahman, Evet. baba gibi otorite, yani cehenneme kor bizi Allah. Hiç gözümüz yaşına bakmaz. Evet. Ama Rahim bizi kurtarmak için, beraat ettirmek için çalışır. Anne gibi anlaşılır. Anne peşinden Evet. koşar ki oğlu ne yaparsa Aynen yapsın. öyle. O yüzden Allah Rahim olan ismini bize paylaşıyor. Evet. Peki Allah bize Rahman adı var. Evet. Şimdi orada bunu söylemiyor. Orada diyor ki insan dönsün, dönüp baksın neden yaratıldığına. Evet. İnsanlar rahimde, ana rahminde zigot olarak başlarlar. Evet. Bir tek aşlanmış yumurtanın bölünmesiyle başlayacak olan Alak suresine geçerler. Öyle değil mi? Evet. Ama devam etsin ayet. Bir atılgan sudan yaratıldı ki sulp ile sineler arasında çıkar. Elbette o onu döndürmeye kadirdir. Şimdi, dur oraya gelmeden evvel bir daha söyleyelim. Sizin diyor bildiğinizin tersine döl yatağında olan aşılanmanın tersine ben diyor Allah size öyle bir şey söyleyeceğim ki diyor. O söylediği ayetler şu: kaburganızdan, omurganızdan ve karın zarınızdan yaratırım diyor sizi. Evet. Ayrıca. Ki sulp ile sineler arasından çıkar. Yani artık rahim değil de Rahman denen bir bölgeden yaratılmaya başlıyorsunuz. Rahim duruyor. Evet. Rahimde bir çocuk olabilir. Ama Rahman bir şey geldiği zaman, bir kardeşi geldiği zaman ikisi kardeş olabilir ama karın kardeş değil. Evet. Bunlar karın kardeş değil, başka bir şey. Evet. Bunlar karın kardeş değil, omurga kaburga kardeş oluyorlar. Evet. Elbette o onu döndürmeye kadirdir. O burada zaman yolcusunun dönmesini anlatıyor. Şöyle dönüyor. Bir zaman yolcusu zamanda zaten doğmuştur. İleride doğmuştur. Daha doğmamış olduğu yerde bugün mesela 300 sene sonra doğacaktır. Doğup da teknoloji geliştirip zamanda geriye geldiğinde demiştim ya bebek yaşa gelir. Evet. Bebek yaşa geldiğinde bir daha doğar. Ne oldu? Bir doğmuştu, bir daha doğdu. Bir daha söylüyorum. Doğmuştu, Bir daha doğru. bir daha doğdu. Buna Kur'an diyor ki biz onu bir daha doğurmaya, döndürmeye, orada ayet o. Evet. Demek ki herkes değil, zaman gezmeni 2 kere doğabiliyor. Gelecekteki ilk doğuşta işte bunu hatırlıyorsunuz. Adem, Havva, Evet. atalarımızdan giden bir yol bu. Daha önce de göstermiştik. Evet. Zaman yolcusunun geçmişteki atası Evet, şeklinde şekli göstermiştik. Evet, şimdi buradaki mavilere bakarsak, mavi olan zaman yolcusu 2300 yılında duruyor orada. Sonra bir gün zamanda geriye gitmek istediği zaman kendi yaşını 14'te çarpımı kadar geriye gidebiliyor ve kendi atalarına doğru gidiyor. Bu durup dururken var olmamıştı değil mi? Bir gün bir atadan doğmuştu. Atanın da bir dedesi vardı, babası Evet, vardı. kendi neslinden Evet, kendi şimdi yukarıya doğru gidiyor. Adem'e doğru, Adem Havva'ya doğru gidiyor. Evet, izlediğim. Böylece kendi yaşı kadar geriye gittiğinde, yani yaşı 20 ise 14'te çarparız, 280 yıl geriye gittiğinde mesela şu mavi var ya, biraz orta mavi, Evet. ortanca mavi. Oraya gitmiş oluyor mesela.
Orası nedir? 280 yıl önceki atasının genini aldığı. Evet. Genini aldığı insan ya da kadın erkek. Peki kaptanım 280 beyaz bir insan diyelim mesela 280 yıl geriye gitti. Atası da orada zenci olsun veya Afrikalı olsun. Tabii zenci olur. Afrikalı oluyor. Afrikalı yani tipi olur. falan da değişiyor Afrikalı yani. olur. Evet, Hani çok dün ilginç. anlattım ya, Osmanlı padişahları nasıl ki beyaz bir Türk, bir bardak su gibi Türk iken habire yabancı kan koya koya Bitmiş. mürekkep rengine getirdik ya, artık Türklüğü kalmadı. Evet. Burada da öyle. Yani zenci kanı yavaş yavaş azalarak ama hep zencide kalırsa zenci doğarsın. Evet. Ama melez 2'de 1 zenci, 4'te 1 zenci, 8'de 1, 16'da bir zenci olursa iş değişir. Evet. Yani daha beyaz bir hal almaya gelir. başlar. Evet. Bu da ilginçti. 9. ayet ise bütün sırların yoklanacağı gün. Evet. Artık onun gücü de yardımcısı da yoktur. Şimdi bir zaman yolcusunun bu teknolojiyi bulmalarından sonra geri gelmesinde hiçbir yardımcısı yoktur. Kendi başına kalmıştır. Kendi başına gelip kendi başına halledecektir. Tabii büyük bir felç şeyi var, riski var. Yani Einstein zamanında felç geçirdi. Stephen Hawking zaten felciyle öldü falan. Bu adamlar bir felçle kendilerini belli Bir ediyorlar. zaman yolcusunun Yolcusu. hastalığı felç geçirdi. Felç geçirmek. Felci geçirmesinin sebebi de 2300 yılında doğmuş, belirli bir akademiye gitmiş, oradan yola çıkmış, UFO'suna binmiş, tarihine binmiş. Geri gelmiş. Geri geldikçe de sıfırlandıkça da, değil mi? Unutmaya başlamış. Evet. Gelecekteki hatıralarını. Hatıralar gitmiş kafasına. Gelmiş burada bir zigot bebeği olarak doğmuş. Büyümüş. Büyüyor ama nereye kadar büyüyor? Kendi yaşına kadar. Yola çıktığı yaşa kadar. kadar. Yola çıktığı yaşa geldiğinde insan kendine rastlaması gibi. Evet. Geldiğinde ben diyor aslında diyor filanca tarihten geldim. Evet. Benim bir hafızam, hatıram var diyor ama burada da oldu diyor. İki hatıra üst üste biniyor, İşte sıkıştırıyor. bindiği anda felç geliyor. Evet, felç ondan oluyor. Beyin onu atmaya çalışıyor felci. Aynı bilgisayarda mesela bir disk var. Sistem kilitlenmesi gibi. D diski. Oraya yükleyebildiğiniz kadar hatıra yüklenmişsiniz. Bir onun kadar daha getirirseniz sistem çöker veya Aynen kilitlenir. çöker. Tabii çöker. Felç de bunun gibi bir şey. Evet, aynı onun gibi. Bu felç bu şekilde geliyor. Stephen Hawking normalde yarım felç olup o felce 6 ay en fazla bir yıl içinde atlatması gerekiyordu. Fakat felç motor nöron sistemine Alz hastalığına çöktü. Yani onu tetikledi. Tetikleyince buna rağmen hayata tutundu. Herhalde gelecekten de yardım gördü. Çünkü gelecekte insan insana yardımcı olarak gönderilebiliyor. Ayet onu da söylüyor. O gün Allah'tan başka kimsenin bir yardım edecek kişi yoktur diyor. Evet. Fakat buna can cana olmak deniyor. Can can olmak ne demek? Birinin diğerini ne canını siper etmesi. Bunu anlatırız bir gün. Anlatırız. Her insan ister zaman yolcusu olsun ister olmasın can cana olabilir. Sevdikleriyle. Zaten candan olmak değil mi bu? Can. Canım benim. Canlar. Hadi canlar bir olalım. Evet. Hani gibi kelimeler yok mu? Bir araya getiriyorsun canlar. O şekilde. Evet. Orada bir şey görüyorum. Stephen Hawking'in Hawking, resmi. Evet, rahmetli oldu biliyorsunuz. Welcome to Time Travelers diye de bir şey asmış. Evet, oraya bir pankart asmış. Kendisi zaman yolcusu. Kendisi söylüyor. Ben buyum diye. Evet. Yani resmen ilan etmiş Evet, zaten orada. evet. Göstermiş açıkça kendini. Evet. Açık açık söylemiş kendisini. O da enteresan. Ama şöyle diyor. Mesela Einstein'a soruyorlar. UFO'lara inanıyor musun? Evet diyor. İnanıyorum diyor. Peki sizce nedir diyor. Kaynaklarına dönüyorlar diyor. O kaynak kelimesini anlatırken suyun kaynağına dönmesi bir vakit almıyor mu? Dökülene kadar büyük denizlere. Evet. Diyor ki doğduğu güne dönüyorlar diyor. Oradaki kullandığı Almanca kelime kuvelle. Yani bir şeyin kaynadığı ama mesela diyor ki Tuna Nehri Karadeniz'e dökülür ama kara ormanlardan başlar. Evet.
Orada bir kaynaktır. O kaynağı dönmesi. O kaynak. Aslında Einstein da söylüyor. Aynı şeyi itiraf ediyor ama kelimelerin arasına gizliyor bir şekilde. Hepsi, ama olsun, benden kaçmıyor. Ben yakalıyorum. Evet. Devam edelim mi kaptanım? Olur. Andolsun o dönüşlü göğe. Evet, bakın dönüşlü göğe. Yani o gökten biz geri dönebiliyoruz. Farkında mısınız? Döndük. Dönüşlü gökten bahsediyor Allah. Evet. Şimdi bir daha söylüyorum. Neden gökler demedi, gök dedi Allah? Tanrı seması. Evet. Çünkü dönerken bu alet yine şu yuvarlak uzay zamanı büküyor ama o dönerken dönüşlü ya. Evet. Tekrar. Açılıyor. Açıldığı zaman bir UFO'nun, tarığın hiçbir yere gitmesi gerekmiyor. Olduğu yerde fakat biraz yukarıda. Diyeceksin, bu yukarı nereden çıkardın? Ya zıplayarak olur mu? Evet, zıplayarak bile olur. Yeter ki yukarıda kal zıpladıktan sonra. Peki neden öyle? Neden yukarıda? Neden yukarıda? Onu anlatayım. Demiştim ki, şu kalemden anlatalım. Peygamberimiz demiştim. Evet. Şöyle Mekke'den uzay yürüyümüyle Mekke'den Kudüs'e geçti. geçti. Geçerken bir ayrıntı var orada. Biraz zıplamıştı. Evet. Hacı zıplamazsa çarpıyor. Olmuyor. Yere çarpıyor. Evet. Şimdi zıplarsan indim. Evet. Bindim, indim. Bu yüzden dönüştü gökte. Göğe tek oluyor. Geldiğinde gök açılıyor. Bir tek gök oluyor. Demek ki biraz yukarıda bu kalem dursaydı altından giderdi, kainat giderdi. Evet. Hatırlıyor musunuz? Dünkü bir şeklimiz vardı. Cebrail yukarıda duruyordu. Evet. İki Yay yay mesafesi. mesafesi. Diğer her şey akıp gidiyordu aşağıda. Evet. Evet. Neden? Çünkü aşağıdaki akıp gidenin üzerinde durduğu için böyle bu şekilde etkilenmiyor şeyden. Evet. Aşağıdan. Şimdi gayet açık oldu. Tabii. Evet. Anlattığınızda. O yüzden dönüşlü gök diyor. Evet. Evet. Andolsun o dönüşlü göğe ve yarılan yere diyor. Evet. Ve yarılan yere diyor. Şimdi şunu anlatayım. Bu durumda yer yarılmaz. Şu hatırlatalım bunu tekrar. Şu durumda yer yarılmıyor. Ama açıldığı zaman yer içindekileri göstermek zorunda kalıyor. Nedir onlar? Kabirler deşildiği zaman diyor. Arzı dümdüz uzatıldığında, kabirler deşildiğinde, Evet. işte yarılan yer dediğinde, yer dediği kabirler açıldığında, deşildiğinde anlamına geliyor. Yani yer boyutuyla dünya boyutu bir araya geliyor. Ve düz bir şekilde mezarlar oluyor. Bunun altı mezarlarla dolu. Evet. Sonra sur üflendiğinde bütün mezarlardan insanlar Ortaya çıkıyor. şey diyorlar. Yarılan yer manası da oradan geliyor. Evet. O zaman gök bir tane, yarılan yer o da bir tane, ama burada çok önemli bir şey var. Mahşeri anlatıyor ayet. Evet. O hem zaman yolculuğunda da oluyor. Hem mahşer de- yerini anlatıyor. Evet. Bu zaman yolcuları da yola çıkarken mutlaka mahşere uğruyor. Öyle geçiş yapıyor anladığım kadarıyla. Yani ben size söyleyeyim. Dabbetül Arz ne yapıyor? Yerin altında. Evet. Zaten uğramış. Aynen. Uğramış zaten. Ama o diğer ölüleri göremez. Hı. Çünkü kendine parlıyor yeşil olarak. Evet. Yani yandaki ölüleri duyamazsın kabirdeki. Belki ölürsek bir gün duyarız onların da başına gelenleri, ama bu anda duyamazsın. Şu anda duyamıyorsun. Evet. Ve o bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kuruyorlar Dur, o şaka değildir kelimesine gelelim. ve o bir şaka değildir. Kur'an'da, yani doktorlara sorduğumuzda diyorlar ki şaka herhalde bu. Allah şaka mı yapıyor diyorlar. Diyoruz ki kaburga ve omurganın içinden ozmoz yoluyla doğan bebekler de olabilir diyorum. Şaka mı yapıyorsun diyor ya. Bilim bir gerçekleri var diyor bilimin. Manyak mısınız diyor ya. Bak Kur'an yazıyor diyor. Kur'an herhalde şaka yapıyor diyor. Ama zaman yolcusu kaburga ve omurgadan yukarıdan, Rahman bölümünden, Rahim değil, Rahman bölümünden doğduğu zaman da onu ileride onlar da görecek. Sırlar deşilecek ya, dökülecek sırlar. Yer sırlarını Çıkarttığı zaman onlar da görecekler Evet, bunu. yani siz de bir nevi sırları anlatıyorsunuz. Ben anlattım yani, çıkarttım. Ben çıkarttım, anlattım.
Evet, o bir şaka değildir'i açıkladınız şu anda. Evet. Yani Allah'ın anlattığı kaburga ve omurganızdan da doğarsınız. Sadece rahimden değil. Kelimesi sakın şaka gibi, bilim kurgu, science fiction gibi düşünmeyin diyor. Evet. Bu diyor olacak bir şey, başınıza gelecek bir şey diyor. Onlar bir tuzak kuruyorlar. Ben de bir tuzak kuruyorum. Sen kafirlere mühlet ver, onlara biraz zaman tanı. Ya burada bitirelim mi? Bitirelim. Onlar farklı bir konuya geçiyor. Evet. Tamam. Burada şöyle bitirelim. Zaman devriyesi 2 tane. Birisi önceden kaçtı geldiler. Belirli bir ırkı taşıyorlardı. Yani öyle diyelim. Hepsinin pasaportu Yahudiydi. Öyle diyelim. Evet. İkinci grup Yahudi değil. Diğerleri. Dünyada kalan diğer ırklardan. Zencisi, Çinlisi hepsi içinde. Bunlar da ikinci bir grup olarak geldiler. Birinci grup önceden gelmişti. Çalmışlardı. Bir gece hangarı basıp, diyelim UFO hangarını basıp, bir UFO'yu yani Vanen denen bir UFO'yu alıp gelmişlerdi. 8 numaralı seyahatleri bu onların. 9'sunda da şey ortaya çıktı. İkinci grup. İkinci Yani grup, birinci grubun bozacağı tarihi düzeltmeye gelen ikinci grup ortaya. ikinci grup ortaya çıktı. İkinci grupta da 2 tane var. Yani şöyle anlatayım. Her gemiden 2 tane geliyor. Çünkü gemilerden bir tanesi reddediliyor, dönüp bir gecikmeli olarak geliyor. Gecikmeli olarak. Şeyde Interstellar diye bir film vardı. O filmde de bu kara deliğin içerisinden geçerek gidiyorlardı. Birisi reddedilmişti. Yani girememişti. Sonra tekrar arkadan Döndü, deneyip geçti. Evet. Daha güçlü olarak geçti. Şimdi 9. sefer yani 9 SCE 9 9. sefer anlamında SCI. Evet. SCE C2E E harfi tek E. 9 SCE 9 C okunuyor İngilizce. O birinci grup. İkinci grupta onun bir arkası olan 10 SCE Tennessee oluşturuyor ikinci grupta. Birinci grup zaman devresinde birinci grup 9SC'yi ikinci grup reddedilenler sonra güçlenip geliyorlar tekrar. Onlar da hani onlara mühlet verdi ya. Onlar da ikinci grubu oluşturuyorlar. Tennessee oluyorlar. Tennessee diye bir şey de var Amerika'da. Tabii eyalet var. Eyalet var Ve Tennessee diye. biliyorsunuz bir Kızılderili reisinin adı Tennessee. Kızılderili reisinin ismi. Evet yani Tennessee. adamın adı niye Tennessee koymuşlar? Çok önceden Yumurtavuk mu yoksa o da? yumurtavuk. Evet. Adama demişler ki senin adın 10 SCE. Siz okur musunuz demiş. Biz de onlar da demiş Tennessee. Benim adım Tennessee. Evet. Ama hani 10 SC olduğunu bilmiyorsun. Evet. Öyle kalmış, Öyle kalmış. bilmeden o isim taşınmış. Evet. 10 SCE SCE. İngilizce okunduğunda Tennessee oluyor. Evet, Tennessee. Bir kere de okursa Tennessee. Evet. 10. Tennessee, 11'si var. 11'si de var. Ama 12 yok. 12 yok. Yok. 11'de kalıyor. Evet 11'de kalıyor. 12 şeyler rezerv edilmiş karşı gruba. Karşı grubun kullanma seferi. Fakat o seferi yaptırtmazsan 13'te sen galip geliyorsun gelecekte. Evet. Hepsini yenebiliyorsun onların. Demek ki ne yaparsan yap onlar önce geldiği için onlar geliyor kalemi kırıyor. Evet. Sen arkadan geldin kalemi düzeltmeye çalışıyorsun. Sarıyorsun, sarmalıyorsun. Evet, düzeltiyorsun. Sen onu yaparken geliyor sen gözlüğü kırıyor. Sen gözlüğü Şimdi düzeltmeye onu çalışıyorsun. bırakıp sonra ona geliyorum. Hep adam 1-0 önde. Hep öndeler. Evet. Hele ben yavaş kalırsam diyelim ikinci grup. Yani ben de böyle biri değilim yani. Ben yavaş kalırsam adam 2 şey kırmış. Telefonu da kırmış oluyor. Evet. Benim işim zor Kalem, oluyor. gözlük telefona geçiyor. Siz daha hala Kalem sarıyorum. Onun için Allah orada diyor ya, onlara bir süre ver, mühlet ver. Çünkü onlar hep bir önde bakın geldi. Evet. Tennessee. Evet, Tennessee. Okunuşuna bakalım. 10 diye okunuyor. Evet. Onun eninci üssü SCE. Okuyorum. Tennessee. Tennessee. Evet, kelime bu şekilde. Bu bir Kızılderili İsmi aynı zamanda. Aynı zamanda reisin ismi. Evet. Daha reisler var mesela şey var. Iowa.
Iowa. Iowa diye yazılıyor. İşte Amerika'nın eyaletleri Evet, evet. demek ki oradan alınıyor. Ya ama oraya gitti ya. Zülkarneyn Batı yolculuğunu nereye yaptı? Buralara yaptı. Evet, Amerika'ya Mississippi'ye yaptı. Güneşi kara bir Tabii, balçağa tabii. batarken bulduk Tabii. dedik. Mississippi'ye gitti. Tulsa'ya, Tallahassee'ye gitti. Oralarda hep bunlar Kızılderili reislerin adları oldu. Evet. Bir gelenek olarak o reisler bu isimleri tuttular. Oradaki efsaneler bir şekilde Buraya da geldi. Günümüze kadar ulaştı. Geldi, evet geldi. İşte Tennessee ya da Ohio okunuyor. Iowa okunuyor. Bunlar Mississippi, bunlar hepsi tamamı kodlardır, şu kodlar. Evet. Gördüğünüz kodlardır. Bu kodlara göre gelecek, geçmişi kontrol ediyor. Kodlara göre. Evet. Neden kontrol ediyor? Bir kötü arzusu yok ama kendisini yok ettiği düşünün. Bakın benim dedemi öldürürse karşı taraftan biri ben de olmayacağım. Rakip olarak ben onlara rakip olmayacağım. Ben kendimi korumak için de dedemi kurtarmaya çalışıyorum. Amacım dedemi kurtarmak değil, kendimi de kurtarmak. Evet. Kaptanım, bir Kur'an hiç böyle bu şekilde hiç açıklanmamıştı. Evet, ne kadar güzel mükemmel. açıklanmış Evet. oldu. Meğerse biz Kur'an'ı zannediyorduk. Yani İşte Tarık var, gök var. Bir yıldız geldi. bir şeyler geçti anlatıyor falan. ama bu denli açılmamıştı Tabii, Kur'an ve bu denli de idrak edememiştik Kur'an'ı. Evet. Bunun için size çok teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Şimdi burada Tarık suresinde gördüğünüz gibi şey gelmedi değil mi? Az önceki yazı mı? Yok karından doğum. Karından doğumla ilgili resmi alabilir miyiz arkadaşlar? Geldi normalde. O resmi şu anda düşürecekler. Dün o resmi vermiştik İşte, zaten. bakın Şekil bu geldi. resimde Allah şaka değil dediği şeyi görüyorsunuz. Evet. Bebek asıl yerine doğmuyor, asıl yeri aşağıda. Nerede doğuyor? Yukarıda doğuyor. Evet. Göğüs Hani arasında. bağırsakların devamında rahim var, görüyorsunuz aşağıda. Orada Evet. değil bebek. Nerede? Yukarıda. Yukarıdaki tarafta göğüs boşluğunda. Evet, orada yani kaburganın ve omurganın arasında Evet. o doğum gerçekleşiyor. Oraya da Rahman bölümü, Rahim bölümü demiyoruz. Rahman bölümü. Rahman bölümü denilen Evet. yer Çünkü orası. neden Rahman? Biliyorsun Hazreti İsa da böyle doğdu. Evet. Böyle doğdu. Evet. Yani bir daha söylüyorum. Hazreti Meryem'in şu kuşağından, kemerinin altına dokunulmadı. Hiç kimse dokunmadı. Kendi evlenene kadar. Normal biriyle. Burada da öyle. Bakın dokunulmadan olmuş bir bebek. Bu bebek 625 milyonda bir de olsa bir zaman yolcusu bıraktığı bir bebek olabilir. Her şey olabilir. Öyle bir ihtimal var yani. Yani 625 milyonda bir var. Evet. Çok ilginç. Evet ya. Evet. Çok ilginç. Bu da çok rahimden değil, Rahman'dan doğdu. Çok ilginç bir konu. Bir tane resim daha var bu konuyla ilgili. Belki açıklayıcı olabilir. O resmi de verebilirsek arkadaşlar. Gazetelerde var, anne rahminin dışında işte karaciğerin olduğu bölümde doğmuş. Bakın karaciğer diyor. Evet. Hani Allah ne diyor? O bizim demin okuduğumuz ayette. Bu bir şaka değil diyor Bu ya. bir şaka değil Bak şaka dedi. değil işte. Evet. Ha, doktora göre şaka ya bu Aynen. falan. Hani, Bakın anne rahminin dışında karaciğerde doğdu. Hadi bunu gelin açıklayın. doktorlar açıklasın bakalım. Bu ne? Açıklayamazlar. Bu burada zaman yolcusunun parmağı var. Bazen zaman yolcusu geldiğinde çok seyrek de olsa annenin bir rahimde bir bebeği daha oluyor. Bir cenin daha var. Bir de iki oluyor. İkisi karın kardeş olmamak şartıyla Evet. ayrı bölgeler, Rahman'da ve Rahim'de ayrı ayrı oluşmak şartıyla kardeş olabiliyorlar. Evet. İkisi. Bu da görülmedik şey değil. Bu da Evet, olabiliyor. bu gayet anlatıcı olduğunu düşünüyorum ben. Ve şaka olmadığını. Ve şaka olmadığını. Allah diyor ki o Kur'an şaka değil. Tabii diyor. 625 milyonda bir ihtimal Yani, de olsa evet. bu bir şaka değil. Olabiliyor yani. Dünyada 8 milyar insan varsa, 6 milyar insan varsa 625 milyonda bir. O zaman hemen hemen 10-12 Yani, bir 12-13 tane şey gelmiş olabilir bu çağda. bu çağda gelmiş Daha olabilir. şeyi söylemiyorum. Evet. Geçen 100 yılı, geçen 50 yıl önce hiç söylemiyorum. Evet, sadece şu Evet. anda Evet. olabilir. Evet.
Onu da söyleyeyim. Çok azaldı, bitti neredeyse. Rahim doğumları da geçti gene her şey. Yani şu gördüğümüz, gösterdiğimiz şeyler o kadar çok azaldı ki şimdi bundan sonra bir iki tane ya var ya yok, çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Evet. Çok azaldı o rahim doğumların dışında olan doğumlar. Kaptanım, anladığım kadarıyla bir grup geliyor, dünyada tarihte olan bir kısmı bozuyor. Öteki gelen grup o bozdukları tarihi onarmaya çalışıyor, düzeltmeye Tarih çalışıyor. ve tarih demiştim bir kafiyedir. Tarih ve tarih. Yani tarihle oynamanın üzerine, kendine güzel bir gelecek hazırlamanın kendi güzeli şer, hayır değil. Onun üzerine bir grup önceden geliyor. Allah diyor mühlet verdik onlara diyor. Sonra şere mühlet verdik şer için. Hayır için yola çıkanlar geldiler diyor. Onlar da yola çıktılar, geldiler diyor. Onlar da düzeltmeye çalıştılar diyor. Evet. Bunu söylüyor.